8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Zuhal Oygur. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Tamam. Diş sağlığı gerçekten çok önemli. Yani estetiğin daha ötesinde sonuçta bir sindirim organı. Kesinlikle. Ve dişinde problem olmayan insan yok gibi. Yani Evet. 7'den 70'e, hani çocukların da oluyor, gençlerin de oluyor. Hemen herkesin dişiyle ilgili bir takım çürükleri var, bir takım kayıpları söz konusu oluyor. Ve bu dişi kaybetmektense bunları zaman zaman restore ediyorsunuz, onarıyorsunuz. Bununla ilgili olarak hocam inlay, onlay dolgular nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Dişimiz çürüdüğü zaman çürük olan bölge temizleniyor ve onun üzerine dolgu yapılıyor. Dolgular artık son yıllarda yoğun olarak kullanılan kompozit dediğimiz beyaz dolgular, estetik dolgular. Ama bunlardan daha farklı da laboratuvar ortamında hazırlanan, çok daha dayanıklılığı güçlü, biraz daha sızdırmaz dolgu materyalleri var. Porselenden yapılmış. Bunlara inlay, onlay dolgular deniyor. Aslında o inlay ve onlay biraz kavitenin, dolgunun modeliyle, yapımı şeyiyle ilgili bir durum. Peki hangi durumlarda tercih edilmeli hocam? Hangi durumlarda tercih ediyoruz? Çok geniş restorasyon varsa ve hasta bu restorasyonu kaplamak istemiyorsa, çok son derece hani dişin bütünlüğünü korumak istediğimiz zaman geniş restorasyonlarda dayanıklılığı yüksek olduğu için bu dolguları tercih ediyoruz. Aynı zamanda şeyler için diş sıkma rahatsızlığı olan hastalarda tercih ediyoruz. Mesela bazen hasta normal kompozit dolgu yapıldığında bir iki kez hani çok yoğun kuvvete maruz kaldığı için kırabiliyor dolgularını. Bu tür hastalarda daha dayanıklı dolgu olarak bunu tercih ediyoruz. Burada yani ağız ortamında hazırlanmadığı için, dışarıda hazırlanıp uyumlandığı için hastaya yani herhangi bir boşluk, sızdırmazlık riski yok. Daha bütün bir materyal ve dayanıklı bir materyal. Çünkü şöyle yani bir dişin minesi en güçlü, ağızdaki en güçlü yani vücudun en güçlü şeyinden, malzemesinden birisidir. Yani mine tabakası çok kemikten bile daha sağlamdır ve buna yakın bir şey yaratmaya çalışıyoruz biz her zaman kullandığımız materyallerde. Çünkü bir kuvvet geldiği zaman dişin yüzeyine dolguya farklı iletilir, diş minesine farklı iletilir her zaman. Bu tür porselen yani dayanıklı dolgularda bu kuvvet biraz daha dengelenir. Bazen kanal tedavili dişlerde biz dişi komple aşırı harabiyeti varsa kaplamayı tercih edebiliyoruz. Niye? Kuvvet her alandan eşit gelsin, yeni bir kırılma hattı oluşmasın diye. Böyle durumlarda bu tür dolguları da tercih edebiliyoruz. Çünkü yüzeyi kapladığı zaman yine dayanıklı bir materyal oluyor ve yine kırılganlık ihtimalini azaltıyor. Peki hocam ne kadar gidiyor? Yani ömrü ne kadar? Bunlar ömür boyu mu? Mesela diyelim ki 30 yaşında bir insana yaptınız. Kaç yıl sonra değiştirmek zorunda ya da değiştirmesi gerekiyor mu? Materyalin kendisi bozulmuyor. Yıllarca ağızda kalabilir. Ama sonuçta diş, mine ve bu yapıştığı, birleştiği yerde bir kısa bir şey var. İnce bir birleşme hattı var. Burada eğer hasta ağız hijyeniyle ilgili sıkıntı yaşarsa ve dikkat etmezse ve çürüye yatkınlığı varsa buralarda çürükler oluşabilir. Bu nedenle değiştirmek gerekebiliyor. Yoksa materyalin kendisi çok dayanıklı. Yıllarca ağızda kalabiliyor. Eğer ağız bakımı da iyiyse hastanın yani uzun yıllar sorunsuz kalabilir. Yani kullanıma bağlı değil aslında. Kişinin bakımla alakalı ağız bir şey. Hijyeniyle Ağız ilgili. hijyeniyle ilgili. Evet. Peki hocam kanal tedavisi yaptığınız kişilere de mi aynı materyali kullanıyorsunuz? Evet. Onlarda da inlay dolgular tercih edebiliyoruz. Daha geniş overlay diye geçiyor. Geniş madde kaybı olduğu için kullanıyoruz. Ya da onları kaplayabiliyoruz da, kronlayabiliyoruz da, kron da yapabiliyoruz. Ama bu tür dolguları, bu porselen dolguları da tercih ediyoruz ağırlıklı. Önemli olan dişi kaybetmemek mi Zuhal Hanım? Dişte geri kalan maddeyi korumak biraz daha. Değil mi? Madde kaybının önüne geçmek. Tamamıyla çekmek yerine. Tabii yani ya da kaplandığında da bir nebze küçülüyor.
Biraz daha dişin bütünlüğünü, geride kalan parçaları korumak yapmaya çalıştığımız. Peki o parçalarda kırıklar olursa ne yapıyorsunuz? Bu defa dişi çekip implant mı uyguluyorsunuz yoksa yine bir kaplamayla? Yine kaplama. Yine kaplamayla. Yani dişi çekip implant yapmak ne zaman tercih ediyoruz? Kök ucunda kanal tedavisi yaptık. Kök ucunda enfeksiyon oluştu. İşte hatta kanalı yeniledik, birkaç kez gene devam etti. Artık çaresiz kaldığımızda. Yaşadım hocam, yaşadım. Hakikaten bir yıl sürdü. Vazgeçmem, bu dişi kaybetmek istemiyorum dedim ama en sonunda yani hakikaten kaybettik yani. Bazen evet. Hatta kuzenim de doktor, en iyi diş diyor, ağrımayan diştir diyor. Evet gerçekten bu hat dili de çok iyidir. Yani evet. Ya kaybetmek, diş kaybetmek artık hani ya çok sallanan kemik desteğini kaybeden dişlerde ya da işte kanal tedavisiyle kurtarılamayan kök bölgesinde enfeksiyon oluştuğu zaman. Bunlar dışında hani yani bu raddeye gelinceye kadar mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. Geldi, ne yapacağız? Evet, çekip onları oralara implantlar yapıyoruz. Hocam kanal tedavisi bence diş hekimliğinin en maharet gerektiren konusu desem abartmış olmam herhalde. Aslında çok önemli bir konu. Yani çok fazla belki yani herkes şu anda işin estetiğinde ama asıl o dişi kurtarabilmek, hani korumak bence en önemlisi. Kesinlikle doğru. Ve şöyle, yani ilk tepki alacağınız dişten ilk tepkiyi aldığınız yer de orası. Estetik dolgular yapabilirsiniz. Diş herhangi bir şey vermez size. Belki hafif hassasiyetleriniz olur, geçer. Ama çiğneyemediğiniz zaman yani yemek yiyemediğiniz zaman o sizi sürekli olarak rahatsız edecek olan bir konudur. Bu yüzden çok önemli. Maharet gerektirir mi? Sağ olsun teknoloji de o kadar kolaylaştırdı ki işimizi. Eskiye göre daha kolay kanal tedavisi. Eskiden çok böyle küçük küçük ellerimize o kanalları bulmaya çalışırdık. Şimdi döner aletler var. Çok hızlı bir şekilde tedaviyi tamamlayabiliyoruz. Ama çok yani ne kadar estetik diş yaparsanız yapın, eğer alttaki dişleri sağlam tutamazsanız hiçbir anlamı yoktur. O yüzden kanal tedavisi önemli. Hocam bir de dolgu yaparken mesela sonuçta o elinizdeki döner aletler diye bahsedelim. Dönüyor. Döner aletler. Biz PSMN diyoruz aslında ama şimdi onu kullanırken mesela hani çürüğü temizleyeyim derken kanala girildi. Örnek yanlışlıkla kanala girildi. Ne olacak? Dişin mine tabakası var, dentin tabakası var. Onun altında da pulpa tabakası dediğimiz dişi besleyen küçük damar ve sinirlerin geçtiği bir şey var. Şimdi buraya ulaştığımızda, çürük buraya ulaştığında ağrı başlıyor. Farklı nedenlerle buranın açılması çok enfekte değilken ya da olma riski yokken açılması dişi kurtarmak anlamında biraz daha elimizi güçlendiriyor. Kuafaj dediğimiz, yani dişin üzerine uyguladığımız bir ilaç var ve bununla diş dentin kendisini pulpa geriye çekiyor ve dentin kendini yenilemeye başlıyor. Yani aslında hani insan vücudunda hep öyledir ya, önce kendini kurtarmaya çalışır. Evet. Dişte de öyle bir mekanizmamız var aslında. Kuafaj uyguladığımız zaman kanal tedavisine gerek kalmayabiliyor. Ama eğer çürük nedeniyle pulpaya ulaştık, orada gözle görülmeyen mikro sızıntı da oluştu ve pulpa etkilendi bundan ve enfeksiyon o an başlamasa bile sonraki süreçte başlayacak. Bunu da gözle göremediğimiz için anlama şansımız pek olmayabiliyor. Yine kuafaj ya deniyoruz ya da hekimin tecrübesine bağlı artık ya da direkt kanal tedavisine gidebiliyor. Ama kuafaj dediğimiz, yani bu hani kanaldan önceki son çıkış. Önceki son çıkış meselesi. Evet. Orada genç hastalarda çok güzel sonuç veriyor. Çünkü çocuklarda ve gençlerde dokunun yenilenme kapasitesi Daha çok fazla, hızlı. evet. Minik dolgularda çok güzel sonuç verebiliyor. Bazen de anatomik olarak dişin pulpası yüzeye çok ince bir dallanma gösteriyor. Çok ince bir yüzeye çıkıyor. Yani tam küçük bir çürükte ben orada birden pulpayla karşılaşabiliyorum. Böyle durumlarda çok güzel sonuçlar veriyor.
Ama bunları yapmak için de yani kuafaj işlemi yapacaksak da yani çok iyi orayı kontamine etmeden, pulpayı çok uyarmadan güzelce temizleyerek yapmamız gerekiyor. Ve çok öyle kanala gitmeden kurtardığımız çok diş vardır. Hocam çok önemli bir konu bu bahsettiğiniz. Hakikaten kurtarılabiliyorsa eğer bu muhteşem bir sonuç yani Evet, hakikaten hasta açısından. Çünkü diğer şekilde implanta gitmek zorunda. Gerçi siz implant da yapıyorsunuz. Evet. Ama nihayetinde kendi dişi varken neden implanta gitsin? Tabii ki. Dolgu gibi daha güzel bir şey varken. Oysa ki implant belki 15-20 dakikada yapıyorsun, belki yarım saatte yapıyorsun ama kanal için belki defalarca o kanalla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ama sağlık için değiyor. Tabii ki yani bunun yani en temelde hekim olduğumuzu da çok da unutmamak gerekiyor. Yani bu çok önemli. Bunun aşamalarıyla gitmek gerekiyor. Evet, implant, estetik vesaire bunlar hani son yıllarda daha öne çıkan tedaviler ama yani bu işin hani en temel kuralları var. Onlarla gitmek gerekiyor her zaman. Yani bir diş çektiğim zaman ben biliyorum ki o çekilen dişin etrafında kemik kaybı başlıyor çok hızlı bir şekilde. Yani bunu bildiğiniz zaman hani bu duygusal olarak da bildiğiniz zaman bunu istemiyorsunuz. Yani implant tamam çekeyim implant koyayım ama o implanta gelinceye kadar orada bir kemik rezorpsiyonu olacak. Ve hiçbir zaman olmayacak, aynı birebir olmayacak. Yakalayacağım evet hani daha yakın sonuçlar elde edeceğim ama şansım varken niye çekeyim? Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim Zuhal Hanımcığım. Eminim seyirciler de sizleri izlerken aynı şekilde değerli bilgilerinizle tüm kulaklarını açtılar. Bugün yine bizimle birlikte diş hekimi Zuhal Oygur vardı. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.